Merhabalar, ben Damla Aktuman. Gocaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber yazlık bir bluz örüyoruz. Bu bluzumuzu sevgili Craft Maxi TR'den deneyimlemem için gelen Yarnart'ın Cotton Gold paletiyle örüyorum. Eee, Gerçekten çok severek ördüğüm bir pullu ip oldu. Örümünün bu kadar keyifli ve rahat olacağını tahmin etmemiştim. İpten birazcık söz etmem gerekirse size, şöyle hemen açıyorum. 50 gram ağırlığında, 140 metre uzunluğunda, %82'si koton, %18'i polyester olan bir ip grubu. İçindeki, adı üstünde zaten, pullarımız, altın renginde. Ben yazlık bir bluz örmek istedim. Bunun için de 2 parça halinde öreceğim bluzu birbirine dikerek ya da tığla birleştirerek çok rahatlıkla kullanabileceğiz. Ben kendime göre, yani 36 beden için çalışıyorum. Bunun için de, enini tabii ki biraz daha, standart bir bedene göre küçük çalıştım. Yani, 45 santim, üstüne çalışıyorum enine. Yani ne yaptım? 55-60 santim gibi bir zincir çektiğimde 45 santime topladı diyebilirim. Yani baştaki çektiğim zincir sonrasında toplama yapıyor model gereği. Onun için de siz de kendi bedeninize göre uzunca bir zincir çekin. Hatta zincirinizi bir miktar uzun çekin, hiç sorun değil. Burada artan olursa, fazlalık gelirse eğer, zinciri buradan sökerek çok rahatlıkla azaltabiliriz. Videoya kısa bir ara. Öncelikle şu yandan akan kıymetli isimlere, yani katıl aileme canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Çoğu aileme uzun zamandır dahil ya da yeni katılan dostlar var. Her biriniz iyi ki varsınız. Siz sevgili dostlar, katıla dahil olup bana destek olmak isterseniz katıl butonunu hemen videonun altında bulabilirsiniz. Oraya tıklayarak kendiniz için uygun olan seçeneği tercih edebilirsiniz. İlginize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şimdi ben hemen, yine zincir çekerek modelimi kurmaya başlayacağım. İkinci parçayı birlikte yapacağız. Ben tekrar öncelikle Craftmax TR'ye bu güzel ipi bana deneyimleme fırsatı tanıdığı için teşekkür etmek istiyorum. Bu ipi 4 milim tığ ile örüyorum. Bu arada parçamın enini söylemişken size boyunu da söylemek isterim. Kaç santim çalıştım? 43 santim kadar da boyunu çalıştım. Bunu da belirtmiş olayım. Toplamda gruplarımı bakın, modeli kurduktan sonra kaç sıra halinde ördüğümü, şu gruplarımı söyleyeceğim. Ama ilk olarak modeli zincir çekerek örmeye başlayacağız. Bunun için de normal hemen tığımı alıyorum. İpi dolayıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra zincirimi çekmeye başlıyorum. Dediğim gibi ölçüsünü, öyle bir ayarlamanız gerek yok. Üstünüze göre olmalı. Fazla zinciri çekin, dediğim gibi sonradan sökeriz. Yani parçamın her iki tarafı da trabzanlı gruplarda kalacak. Şu ortadaki ördüklerimizde değil. Onun için rahat çekin zinciri. Dediğim gibi sökeriz sonrasında. Hemen başladım ben. Yeterli ölçüye gelene kadar zincirimi çekmeye devam ediyorum. Yeterli uzunluğa geldiğinde bakın şimdi, 1, 2, 3, 4 tane zincirimi atlıyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Beşinciye gelip tığın üstüne ipimi almıştım. Önce ilmeğimi çıkartıyorum. İlk olarak çıkarttığım ilmeği, daha sonra diğer ikisini, daha sonra da diğer ikisini örerek 3 kere de çıktığım trabzanlarımı tamamlıyorum. Yine tığın üstüne ipimi aldım. Yine battım boşluğa, ilmeğimi çıkardım. Bir, 2, 3. Bir, 2, 3. 3 kere de çıktım.
4 tane yan yana 2 zincirli olan bacağımı saymıyorum. Bakın, ilk zincirli olan bacağımı saymıyorum. Hemen yanına bir tane daha sayıyı 4'e tamamlıyorum. Bu bizim sabitleyicimiz duruyor başta. Sonrasında 3 tane zincir çekiyorum ve aşağıdan bakın 1, 2, 3, 4'ü buluyorum. Dördüncü zincirin içine batıp bir sık iğne örüyorum. Tekrardan 3 tane zincir çekiyorum. Tığın üstüne ip alıyorum. Burada 1, 2, 3'ü atlayıp dördüncünün içine batıyorum. 3 kere de çıktığım uzun bacağımızı örüyoruz. Yanına 3 tane daha öreceğim. Gruplarım hep dörtlü trabzanlarla. 4 adet trabzanla oluşuyor. Sadece başlarken ve biterken 5 adet. 1, 2, 3. 1, 2, 3 atla 4'e bat. Sık iğnemizi örüyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3'ü atlayıp dördüncünün içine batıyorum. Sonuna kadar zincirimin bu şekilde devam edeceğim. Benim bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane grubum var. Bunu da 10 taneye tamamlayacağım. Sonuncu 10. gruba geldim. Oraya geldiğimde de şimdi bakın bir tane ördüm. 4 tane daha öreceğim. Çünkü sonda bitirirken bacak sayım 5 olacak. 3, 4 ve 5. Şimdi artık burayla işimiz bitti. Yukarıya çıkıp sadece trabzan kullanmadan yuvaları öreceğimiz kısmı öreceğiz. Bunun için de hemen burada bir zincir çekiyorum. Parçayı döndürüyorum. Hemen bulunduğum yerin trabzanın tepesine batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve bakın şu trabzanı atlayıp şu yanındaki zincirin boşluğunun içine bu zincire batıp bir sık iğne örüyorum. Şimdi de sıra 7 tane sık iğnede 3, 4, 5, 6, 7. Bu defa da burada son bakın bu 3 zincirin sonuncusunun içine batıp bir sık iğne örüyorum. Şimdi sırada 4 zincir. Hemen buraya geliyorum. Buradaki ilk trabzanı atlayıp yanındaki zincirin içine 7 tane zincirimi çekiyorum. Buradaki yine üçüncü zincirin içine bir sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız.
Bu sürenin de sonunu birlikte tamamlayalım istedim. Son artık 4 tane zincir çekiyorum ve burada, 5'incinin tepesine batarak bir sık iğne örüyorum. Daha sonra 4 tane zincirimi çekip parçayı döndürüyorum ve hemen ilk 4 zincirli yerin içine yine 4 tane 3 kere de çıktığım bacaklarımı örüyorum. Sonra 1, 2, 3, pardon, 3 zincir çekiyorum. Burada bu zincirde bakın 1, 2, 3, dördüncüyü bulup içine sık iğnemi örüyorum. Model artık tekrara düştü. 1, 2, 3, bu yuvanın içine gelip 4 tane 3 kere de çıktım. Trabzanlarımı örüyorum. 1, 2, 3, tekrardan 1, 2, 3, 4, içine batıyorum dördüncünün. Sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimin içine 1, 2, 3, 4 tane trabzanımı ördüm yine. Bakın. Şöyle göstereyim size. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, 4 buldum. Bir, iki, üç. Bu şekilde de bu sıranın sonuna kadar örmeye devam edelim. Bir üste de bir kez daha birlikte çıktıktan sonra artık modeli zaten kavramış olacağız. Bu sıranın da sonuna geldim. Son dörtlümü, 4 zincir olan yere örüyorum. Ve, son bacağımı da burada sık iğne örmüştük. Onun içine batıp örüyorum. 5'inciyi biterkenki 5'incimiz ve bir zinciri çekip hemen döndürüyorum. Döndürdükten sonra bulunduğum trabzanın tepesine bir sık iğne örüyorum. Ve yine ilk olarak 4 tane zincirimi çekip bakın buradaki ilk zincire batıyorum. Trabzanın yanındaki. Sonra 7 tane çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Buradaki yine üçüncü zincirin sonuncusunun içine batıyorum. İşte böyle örerek benim yukarıya doğru gruplarımın sayısı hemen şimdi bitmiş olan parçayı göstereceğim size. Şuradaki trabzanlarımın sayısı yukarıya doğru 19 tane ama 19. sıraya geldiğimde bir yaka için oyuntu çalışıyorum. Bunun için de 18. sıraya kadar birlikte örelim. 18. sırada bırakalım, 19'u birlikte tamamlayalım. 19'a geldiğimizde ben şöyle 3 grubu buradan, 3 grubu buradan ayırdım. Ortadaki şu alanı da yaka boşluğu için uygun gördüm. Buradaki genişliği siz tabii ki dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama ben yaka için şöyle söyleyeyim size, 20 santim kadar bir alan bıraktım. İlk parçada bunu böyle tamamlayıp bitiriyoruz yaka oyuntusunu da ama ikinci parçayı örerken birleşerek devam edeceğiz aynı zamanda. Yani, şimdi diğerini de ördüğümüzde nasıl ilerlediğimizi ben sizlere gösteriyor olacağım. 18 sıra halinde gruplarımı ördükten sonra bir sırada yuva kısmını, zincirli kısmını geçtim. Şimdi bu benim eğer ilk parçam olmuş olsaydı, hemen ilk parçayı alıp göstereceğim üstünde size. Bu şekilde bakın 3 tane üçlü grubumu örüp
Artık, buradan itibaren 3 tane de burada ayırıyorum. Ortasını sık iğnelerle geçerek yakada bir oyuntu yapıp bu parçayı kenara koyacaktım. Şimdi bakın burada hemen başlıyorum. Mesela buraya bir tane üçlü örüp, pardon dörtlü grup örüp zincirlerimi çekecektim. Dörtlü örüp zincir çek, dörtlü ör, zincir çek. Ondan sonra buraya geldiğimizde de tekrar buradaki, şu kısma 3 tane öreceğim kısma gelene kadar her bir, zincirin içine 4 zincir olanın içine 4 tane sık iğne, 7 zincir olanın içinde 7 tane sık iğne örerek geçip burada gruplarımı örüp kenara koyacaktım. Şimdi bakın anlattığımı, üstünde anlattığımı bunun üstünde de göstereyim. Bakın 3 taneyi ördüm. Sonra sık iğnelerimi geçtim. Tekrardan 3 taneyi ördüm. Bu 3 tane olan kısım benim omuzlardan aynı zamanda birleşme noktam. Nasıl birleşiyorum? Şimdi birleşirken hemen bunun da şöyle arka yüzünü önüme koyuyorum. Bunu ön yüzü bana bakıyor ama üst üste koyduğumda bakın böyle üst üste koyduğumda arka yüzleri birbirlerinin üstünde olmuş olacak. Şimdi burada yuvalara dediğim gibi ördüm. Hani 4 zincir çekip dönüyorduk ya 4 zincirimi çektim. Hemen burada ilk bacağım içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp buraya gelip bakın şimdi bir 2 3 kere de çıktım. Tığdan çıkıyorum. Hemen karşısına denk gelen ikinci trabzanın içinden geçiriyorum. Tekrar boşluğa geldim. Bir 2 3 kere de çıktım. Yine karşısına denk gelen bakın trabzanı doğru trabzanı buluyorum. Yanlış çıktım. 3 kere de çıkacağım. Tığdan da çıktım. Şimdi sonuncu bacağımı örüyorum ve sonuncu buradaki trabzanın da içinden çıkartacağım. Daha sonra bir, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada tam ortasını dördüncüyü bulup yine içine batıp sık iğnemi örüyorum. Karşı tarafta da bakın o sık iğnenin olduğu, karşı tarafta da sık iğnenin birleştiği yerden bu sık iğnemi çıkartıp 3 zincirle dönüyorum ve yine buraya ilk bacağımı örüyorum. İlk bacağımı ördüm, tığdan çıktım. Karşısındaki ilk denk gelen bakın bu dörtlünün ilk trabzanı. Şimdi bu 4 tane trabzanı da göstermiş olduğum şekilde karşılıklı birleştiriyorum. Dördüncüyü de yaptım. Bakın bu şekilde omuz birleşiyor. Hemen bir 2 3 zincirimi çektim. Geldim buraya. Tam ortasını bulup sık iğnemi ördüm. Yine tığdan çıkıp bu karşıdaki sık iğnenin içinden ilmeğimi çıkartıyorum. İkisini birleştirdik. Son üçlü grubumuz kaldı. Tığdan çıktım. Pardon buradan dönerken 3 zincir çekmeyi unuttuk. Unutmayalım. 1, 2, 3 sık iğneden sonra 3 zincirimiz var. Şimdi burada aynı göstermiş olduğum şekilde birleştiriyorum.
Dördüncü ve sonuncu. Ve bir, 2, 3 tane sık iğnemi ördüm. Pardon, zincirimi çektim. Buradaki, eee, tam zincirin ortasına geldim, battım. Aynı zamanda hemen karşısına denk gelen sık iğnenin içinden de ilmeğimi çıkardım. Bir, 2, 3 zincirle döndüm. Şimdi bakın, bu kısmını bu şekilde birleştirip tamamladım. Hemen bir ilmek belirleyicimi alıyorum. Bakın, şuraya kadar, buraya üçlü grup, buraya üçlü grup, buraya üçlü grubu öreceğim. Burada da sık iğne ile birleşecek kısmım olduğu için şuraya bakın, hemen ilmek belirleyiciyi takıyorum. Bu demek oluyor ki ben buraya kadar sık iğnelerle ilerleyeceğim. Yani kaç grubu sık iğne ile öreceğim. Şöyle geliyorum. Burada 3 zincirle dönüp bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grubu sık iğne ile öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grup karşısında da zaten sık iğne ile örülmüş durumda. Onu nasıl geçiyorum? Hemen orası, o kısım çok oldukça basit. 3 zincirimi çekmiştim. Şimdi burada 4 zincir var. 4 zincirin olduğu yere 4 tane sık iğne. Pardon, yarım trabzan ördüm. Üstüne ip almıyorum. 2, 3, 4. Buraya geldim. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu ilmek belirleyiciyi taktığım yere kadar aynı mantıkla devam ediyorum. Sık iğneleri söylemiş olduğum gibi ördüm. Şimdi ilmek belirleyiciyi taktığım yere kadar geldim. Burada hemen 3 tane zincirimi çekip buranın ortasına batarak sık iğnemi örüyorum ve birleşeceğim ilk noktayı karşıda nasıl bulacağım? 3 tane grubumu ayırdım. Onun hemen yanındaki sık iğnenin içine batıp ilmeğimi çıkartacağım. 3 tane zincirimi çekip geri dönüp şimdi burada hemen trabzanlarımı örmeye başlıyorum ve aynı zamanda diğer tarafta göstermiş olduğum gibi tepesinden çıkartıp birleştirmeye de devam ediyorum. Aynı göstermiş olduğum yöntemle kenarın sonuna kadar bu omuzu da birleştirelim. Burada da son dörtlüyü de ördüm. Bakın, en son bu beşinci bacağı da sağda solda hani vardı ya, beşinci bacaklarımız, onu da ördüm. Burada onun tepesini de zincir halinde burada bulup tepesine batıp hemen şöyle ipi de içinden geçirdikten sonra kilitleyip birleştirmeyi tamamlıyorum. Bu yakanın açıklık, kapalılık kısmını tabii ki siz kendi zevkinize göre de belirleyebilirsiniz. Ben çok açık bir yaka çalışmak istemedim. Şöyle tekrardan size söylemem gerekirse kaç santim gibi? Şöyle 20-24 santim gibi bir yaka boşluğu bıraktım. Şimdi kol evi içinde yine buradan 2, 4, 6, 8 tane kutucuğu önden, 8 tane kutucuğu arkadan ayırdım. Şöyle hemen baktığımda 20 santim kadar da kol için ayırdım.
Şimdi ben bunun bir tarafını yandan birleştirip geleyim ki bunun için daha ince bir tığa geçtim ama, birleştirirken detayı söylemek istiyorum size. Birini birleştireyim geleyim, diğerini de nasıl birleştirdiğimi size göstereyim. İlk olarak parçayı ters çevirdim. Bakın, böyle tersinden kaydırarak birleştirmeyi tercih ettim. Ama bakın hiç ne, germe ne kasma hiçbir şey yapmadı. Küçük tığa geçtiğim halde. Bunun için en önemli detay birleştirmeyi yaparken elimizi hiçbir şekilde sıkmamamız gerekiyor. Ya da, hani, çok sıkmadan öremiyorum diyorsanız iğneyle birleştirmenizi, iğneyle dikmenizi tavsiye ederim. İlmeğimi çıkartıyorum ve her iki şurayı tam sökmemişim. Daha sonra sökerim. Her iki parçanın da dibindeki bakın ilk trabzanlarının dibine batarak ilk sık iğne örerek başlıyorum. Daha sonra ise karşılıklı bakın zaten birbirlerine denk gelen yerleri çok belli. Karşılıklı ilmeklerin içine batıp hiç elimi kastırmadan denk gelen doğru noktalardan birleştirmeye başlıyorum. Kaydırma yöntemiyle. Elimi çok rahat tutuyorum bu arada. Doğru noktalara basar, basarak birleşirsek hiçbir şekilde kayma da olmaz. Ona da dikkat edelim. Şimdi bakalım. Evet. Bu bacak, bu bacağın dibine, tepesi, tepesine, kol altına kadar bu şekilde birleştirmeye devam ediyoruz. Bakın, hiçbir şekilde elimi kasmıyorum. İlmeklerim çok rahat. İlmek belirleyiciyi taktığım yere kadar da aynı yöntemle birleştirmeye devam ediyorum. İlmek belirleyiciyi taktığım yere yaklaştım. Bakın şimdi son karşılıklı trabzanı birleştiriyorum. Burada hemen bunu çıkartacağım. Çıkarttıktan sonra hemen onun takılı olduğu kısma ilerliyorum. Önce bir son tepelerine de birleşelim. Onun takılı olduğu dibe de batıp doğru noktaya kadar ilerleyip birleştirmiş olduk. Şimdi burada ipi de sıkıştıralım. Bakın yine hiçbir şekilde kasma, germe yapmadan gayet muntazam birleşti. Hemen parçayı döndürüyorum. İşte buyursunlar. Gayet şık, güzel, bir bluz, tamamlayıcı bluz oldu. Günlük kullanabileceğimiz gibi şık davetlere de katılabileceğimiz, yaptığımız kombine göre değerlendirebileceğimiz bir parça örmüş olduk. Şimdi, bu yumaklardan 50 gramlık yumaklardan 3 adet açtım. Üçüncünün yarısı arttı. Yani bu demek oluyor ki 250 gram civarı geliyor bluzum. Renk kodunu tekrar burada göstermek istiyorum. 7104 benimkinin kodu. Çok güzel bir renk. Belki siz de aynı rengi kullanmak istersiniz. Craft Maxi TR'ye canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizler de bu ipi Craft Maxi TR'den güvenle temin edebilirsiniz.
Bluzum, 36'dan 40 bedene kadar çünkü açılıyor. Uygun bir şekilde düştü. Boyunu ve enini vermiştim. Bir kez daha söyleyeyim sizlere. Bluzumun boyu 43 santim gibi. Önüme yatırdığımda eni ise yine 44-45 santim gibi. Eee, Yapacağımız tek şey bedeni büyütmek için aşağıda çektiğimiz zincir sayısını arttırmak. Boyunu da grupları istediğimiz kadar fazla örerek uzatmak. Bu kadar basit. Umarım sizler için anlaşılır güzel bir video olmuştur. Beğendinizse her zaman olduğu gibi bir kalbinizi rica ediyorum. Hype tuşuna basmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.